Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl ölçü alırız, nasıl kolay bir şekilde kalıp çıkartırız, pratik bir şekilde anlatmak için buradayım. Sizlerle en kolay yolundan ölçülerimizi alalım. Çok fazla formüllere, detaylara girmeden en kolay şekilde kendi ölçülerimizi alıp kalıplarımızı rahat rahat çıkartalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi mankenimde şöyle haplar belirledim. Daha iyi anlaşılır olması açısından. İlk önce bizim için en önemli yer belimiz arkadaşlar. Belimize kendi bedenimizde kalıp ölçü aldığımızı düşünün. İlk önce belimize bir lastik, bir kurdele gibi bir şey yerleştireceğiz. Şu şekilde yere paralel, dümdüz, arkası da düz, yani kayma yapmayacak bir şekilde yerleştireceğiz. Bu ölçüyü referans alacağız ve diğer ölçülerimizi bu şekilde alacağız arkadaşlar. Şimdi belimi belirledim. Belimi nasıl belirledim? Vücudumun en ince yeri, belimin en ince yeri, eğer tahmin edemiyorsanız şurası mı burası mı diye düşünüyorsanız belinizi şöyle biraz kırın yana doğru. Yanda oluşan çukurdan itibaren şu işareti, kurdelenizi ya da lastiğinizi belinize bağlayın arkadaşlar. Buradan ölçü almaya başlayacağız. Belimizin en ince yerini işaretledik. Mezurumu şöyle aldım. Belime güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Mezuramız çok sıkı ya da çok gevşek olmayacak arkadaşlar. Sadece bulduğumuz ölçüye toplamda 2 ila 6 santim arası bolluk payı verebiliriz. Ben genelde bel ölçümü aldıktan sonra toplamda 4 santim bolluk payı veriyorum. Kalıbımızı 1/4 çalıştığımız için 4'e böldüğümüzde artı 1 santim bolluk payı vermiş oluyorum. Sizler de bu şekilde kalıplarınıza bolluk payı verebilirsiniz. Bolluk payları standart ölçü değil arkadaşlar. İstediğiniz bolluk payını verebilirsiniz. Bel için 2 ila 6 santim arası bolluk payı verebilirsiniz. Şimdi göğsümüze gelelim. Göğüs ölçümüzü şöyle işaretlediğim gibi mezuramızı yere paralel, dümdüz gelecek şekilde göğsümüzün en yüksek yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde ölçümüzü alıyoruz. Yine mezuramız çok gevşek ya da çok sıkı olmayacak. Göğüs ölçümü aldıktan sonra da bolluk payı olarak 4 ila 8 santim arası bolluk payı verebilirsiniz. Ben göğüs ölçüme toplamda 4 santim bolluk payı veriyorum. Yani göğüs ölçüm artı 4 santim bolluk payı bölü 4 dediğim zaman da kalıbımın 1/4'ünü bulmuş oluyorum. 1/4'üne de artı 1 santim bolluk payı vermiş oluyorum. Göğüs ölçümüzü de bu şekilde aldık. Şimdi yakamızın başladığı yerden aldığımız bel işaretimize kadar bulduğumuz ölçü şurası bizim ön ya da arka uzunluğumuz arkadaşlar. Arka tarafta aynı işlemi yaparsak arka, ön tarafta bu işlemi yaparsak ön uzunluğumuz olarak geçer. Ön uzunluğumuz da bize belimizi verir. Normalde 42-43 santimdir. Mankenimin beli de 43 santim geldi. Ön uzunluğum. Şimdi iki göğüs arası ölçüm var arkadaşlar. Bu iki göğüs arasını şöyle iki göğsümün meme ucundan meme ucuna kadar olan ölçüsü. Bu ölçüyü genellikle kuplu modellerde kullanıyoruz. Omuz genişliğim yakamın başladığı, omzumun bittiği, kol evimin döndüğü yer olan şu kısım. Hemen ölçümü şöyle alıyorum. Standart bir ölçü değil, 11-12 santim alabiliriz. Fakat sporcu
ya da yüzücü bayanlarda bu ölçü 14-15 santime kadar çıkar. Biz normal bayanlarda 12 santimi geçmez arkadaşlar. Şimdi benim en çok aldığım ölçü koltuk derinliği ölçüm. Şurası. Burayı nasıl buluyorum? Çok sorulan bir soru. Burayı şöyle buluyorum arkadaşlar. Şimdi buranın birkaç şekilde bulma yöntemi var ama en kolayını anlatmak istiyorum. Şimdi şu omuzumun başladığı yerden, şuradan ön uzunluğumu aldım ya, diyelim arka uzunluğu da aynı şekilde alıyoruz. Buradan belime kadar aldığım ölçüyü, bulduğum ölçüyü 2'ye bölüyorum. Yarısı 2 santimde rahatlama payı ekliyorum ve koltuk derinliğimi buluyorum. Bu şekilde çok rahat bir şekilde koltuk derinliğinizi bulabilirsiniz. Kalça ölçümüzü alalım. Kalça ölçümüz yine bedenimizin en yüksek yeri. Yani popomuzun en çıkık yerini ölçüyoruz. Yine yere paralel gelecek şekilde mezuramızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde ölçümüzü alıyoruz. Yine dediğim gibi mezuram çok sıkı ya da çok gevşek olmayacak. Yine kalça ölçümünde de bolluk payı olarak 4 santim ile 8 santim arası bolluk payı veriyoruz arkadaşlar. Bolluk paylarını vermezsek aldığımız ölçüler üzerinden kalıplarımızı çıkartırsak bu kalıplar bize dar gelir. Ben kalçama normalde toplamda 4 santim bolluk payı veriyorum. Yine söyleyeyim, bunlar standart değil bolluk payları. İstediğiniz bollukta verebilirsiniz. Evet. Şimdi yapmamız gereken oturuş yüksekliğimiz, kalça düşüklüğümüz. Oturuş yüksekliğini pantolonlarda kullanıyoruz arkadaşlar. Onu ayrı bir resimle anlatayım. Kalça düşüklüğümüz şu kısım. Şöyle bandını çevireyim. Belim ile kalçam arasındaki nokta hemen hemen 20 santim standart bir ölçüdür arkadaşlar. Yine alalım mankenimizin kalça düşüklüğünü. Benim mankenim biraz uzun boylu, 21 santim geldi. Hemen hemen standart ölçü 20 santimdir. Mankenimi çevirdim. Arka genişliğimiz, sırt genişliğimiz, işaretlediğim çizgi üzerinden ölçümüzü alıyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kollarımızı aşağı doğru bıraktığımız zaman koltuk altından değil, şu kısımdan iki kolumuz, şurada kollar aşağıya iniyor ya, tam bu ölçüyü alıyoruz. Benim mankenimin sırt genişliği 37 santim. Omuzu da aldım. Boyun ölçüsü çok da önemli bir ölçü değil. Benim videolarımda verdiğim ölçüleri rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arka bedeni keserken 3 santim alıyorum. Ön bedeni keserken de şöyle, yani arka ortamı keserken de 9 santimden yakamı işaretleyip çiziyorum. Eğer bu ölçüler aşağı yukarı standart, benim çok kullandığım ölçüler arkadaşlar. Bir denerseniz bu şekilde, eğer dar gelirse yakanızı açabilirsiniz. Yaka açıklığını zaten istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Çünkü standart bir ölçüsü yok. Sizinle alakalı. Yakanızı şuradan da isteyebilirsiniz. Şuradan da isteyebilirsiniz. Sizinle alakalı. Ve yaka için şöyle yine kendi belirleyeceğiniz bir ölçü. 18 santim ideal bir ölçüdür arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Göğüs düşüklüğü ölçümüz kalmış arkadaşlar. Göğüs düşüklüğü ölçümüzde şuradan omuzumuzun başladığı yerden
meme ucuna kadar alınan ölçüdür. Şöyle alırsak mankenimde 28 santim. Arkadaşlar pozumuz da çok önemli. Kol evini bulmamızda bize yardımcı bir ölçü. Pozumuzu da şöyle burada dergisi üzerindeki çizimlerden anlatmaya çalışayım. Şurası bizim pazu ölçümüz. Kolumuzun en geniş, en kalın yeri. Pazu ölçümüzü alıyoruz. Kolumuzun en geniş yerini ölçüyoruz. Yani bu kısma artı 3 santim bolluk payı veriyoruz ve 2'ye bölüyoruz. Kalıplarımızı bu şekilde çıkartıyoruz. Kol uzunluğumuzu da şöyle alacağız. Omuzumuzdan başlayacağız. Bileğimize kadar alınan ölçü kol uzunluğu ölçümüz. Bu ölçüyü alırken de dikkat etmemiz gereken kolumuzu hafif kıvırarak ölçü almamız arkadaşlar. Aksi takdirde kolumuz kısa gelir. Kol ölçümüz kısa alınmış olur. Standart bir ölçü değil ama genel olarak biz Türk kadınlarında omuzumuzdan bileğimize kadar olan ölçü yaklaşık 60 santim kadardır. Tabi yapacağınız modele ya da kişiye göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en kolay şekilde ölçü almayı anlatmaya çalıştım. Çok derin ölçüler almaya gerek yok. Benim için en önemli ölçüler göğüs ölçüsü, bel ölçüsü ve basen ölçüsü. Bir de omuz ölçümüz. Gerisi teferruat. Evet, çok fazla formüllere girmeye gerek yok. Pratik yöntemlerle çok kolay bir şekilde ölçülerimizi alıp kalıplarımızı çıkartabiliriz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olmayı unutmayın lütfen.